İyi günler. Ben kalp ve damar cerrahisi uzmanı Doktor Orhan Coşkun. Bugün biraz bacak dışındaki varisli bölgelerden konuşacağız. Bunlardan bir tanesi yüz bölgesi. Yüzümüzde kılcal damarlar, telenjektezi dediğimiz 0,1 ve 1 milim çapındaki minik damarlar ya da örümcek ağlar şeklinde kılcallar görülebilmektedir. Çoğunlukla bunlar yapısal sebeplerle de olabilir. Güneşte fazla kalmak, bazı hormon ilaçları bunları tetikleyebilir. Aynı zamanda çok fazla miktarda alkol alımı da bunlara sebep olabilir. Tabii ki sağlık açısından çok büyük problem olmamakla birlikte bunlar kötü görünüme, estetik bozukluğa sebep olmaları sebebiyle kişiyi rahatsız eder ve tedavi edilmelerinde fayda vardır. Bir diğer yüzde kılcallar renk değişimi yaratan sebep de roze hastalığı ya da gül hastalığı diye bilinen hastalıktır. Yüzdeki kılcallar çoğunlukla lazer, radyofrekans ya da köpük skleroterapi yöntemlerinden bir tanesiyle kolay bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Yüz bölgesinde özellikle burun kenarlarında kılcallar çok sık rastladığımız problemlerden bir tanesidir. Bir de bazı kişilerde yapısal olarak cildin ince olmasına ya da açık tenli olmalarına bağlı olarak göz altlarındaki damarlar belirgin bir şekilde görülebilir veya yüzün diğer bölgelerinde mavimsi damar belirginleşmeleri görülebilir. Bunları da az önce bahsettiğimiz şekilde tedavi ediyoruz. İkinci konumuz eldeki varisler ya da damar genişlemeleri diyelim. Bunlar da yapısal sebeplerle olabilir. Yaşlı kişilerde cilt altındaki yağ dokusunun zaman içerisinde azalması neticesinde damarların belirginleşmesi şeklinde kendini gösterebilir. Ya da eliyle çok çalışan kişilerde, sporcularda belirgin el varislerine ya da el üzerinde damar genişlemelerine rastlayabiliyoruz. Bunlar da sağlık açısından çok önemli probleme sebep olmamakla birlikte estetik açıdan rahatsız edici bir görünüm oluşturabilir. Kişiyi olduğundan daha yaşlı gösteriyor olabilir. Bu durumlarda tabii ki bunların da uygun şekilde tedavi edilmesi lazım. Burada daha çok köpük skleroterapi çok iyi sonuç aldığımız bir yöntemdir. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta bunlar aynı zamanda sağlık açısından ileride hasta olduğu zaman kişiye gerekli olacak damarlar olduğundan dolayı bütün damarların ortadan kaldırılmamasına dikkat etmek gerekir. Üçüncü konumuz genital bölge varisleri. Bunlar özellikle hamilelikten sonra kadınlarda yaygın bir şekilde görülmektedir. Bazen bunların altında yatan bir toplar damar yetersizliği olabilir. Özellikle karın içi bölgesindeki bazı toplar damarların kapakçıklarında yetersizlik neticesinde gelişebilir. Bu durumda pelvik konjesyon sendromu denilen karın içerisinde ağrıyla, kasıklara doğru vuran ağrıyla, bazen adet dönemlerinde bacak ağrısıyla bile kendini gösterebilen bir sıkıntılı duruma sebep olabilir. İyi bir Doppler ultrasonla altında bu genital varislerin altında böyle bir toplar damar yetersizliği olup olmadığının tespit edilmesi çok önemlidir. Çünkü eğer böyle bir toplar damar yetersizliği varsa İlk önce bunun tedavi edilmesi, arkasından genital bölge varislerinin, görünen varislerin tedavi edilmesi gerekir. Bu genital bölge varislerinde de köpük tedavisi oldukça başarıyla uygulanan bir yöntemdir. Erkeklerde olduğu zaman biz buna varikosel diyoruz. Tabii ki bu durumda bir üroloji uzmanıyla erkek hastaların görüşmesi daha sağlıklı olacaktır. Dördüncü kısımda da bahsetmek istediğim vücudun diğer bölgelerinde de telenjektezi dediğimiz küçük kılcal damar genişlemeleri ya da bazen mavimsi damar belirginleşmeleri olabilir. Bunlar da omuz bölgesi, bel bölgesi, göğüslerde, meme üzerinde olabilmektedir. Bunlar da tabii ki sağlık açısından ciddi sorunlara sebep olmamakla birlikte estetik rahatsızlığa sebep olabilir. Bunlar da az önce bahsettiğimiz yöntemlerle, lazerle, radyofrekansla ya da köpük skleroterapi dediğimiz yöntemlerle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Evet, bugün birazcık bacak dışındaki bölgelerde gördüğümüz damar genişlemeleri, telenjekteziler ve varislerden konuştuk. Bunlar çoğunlukla ileri derecede sağlıkla ilgili önemli problemlere sebep olmamakla birlikte hanımlarda özellikle estetik rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. Az önce bahsettiğimiz yöntemlerle, lazerle, köpük tedavisiyle, radyofrekans tedavisiyle bunlar başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka yayında görüşmek üzere.